Herkese merhaba. Bugün sizlere Volvo markasının yeni elektrikli iX60 ve iX60 Cross Country modellerini tanıtacağım. Volvo XC60 2018'de sadece dünyada yılın otomobili seçilmekle kalmadı. 2024'te Avrupa'nın en çok satan şarj edilebilir hibrit modeli olarak rekor kırdı. 2025 yazında ise efsanevi Volvo 240'ı bile geride bırakarak 2,7 milyondan fazla satışla tüm zamanların en çok satan Volvo modeli unvanını aldı. Dolayısıyla tam elektrikli halefinin sırtına çok büyük bir sorumluluk yükleniyor. Ancak yeni Volvo iX60'ın teknik verilerine bakınca İsveçlilerin elinde ciddi kozlar olduğu görülüyor. Volvo Cars'ın D SUV segmentindeki aracı iX60, menzil, şarj hızı ve performansı ile kendi sınıfında oyunun kurallarını değiştirmeyi hedefliyor. 4,80 metre uzunluğuyla Volvo iX60, beklentilerin aksine eski XC60'a kıyasla belirgin şekilde büyüyor. Yükseklikte ise içten yanmalı selefine göre 1 santim daha alçak. 2,97 metrelik iddialı aks mesafesi iç mekanda daha konforlu bir kullanım vaat ediyor. iX60 yepyeni SPA3 teknolojisini temel alan ilk model. Bu, donanım ve yazılımı merkezi bir Superset Tech Stack altında birleştiren bir yapı anlamına geliyor. Mühendisler teknik tarafta mega casting ve bataryanın gövdenin taşıyıcı bir parçası haline geldiği cell to body mimarisine yaslanıyor. Bu yaklaşım yalnızca ağırlığı ve üretim sürecindeki karbondioksiti azaltmakla kalmıyor. Aynı zamanda yer kazandırıyor. Bu nedenle İsveçli SUV, donanım ve motor seçeneğine göre 2115 ila 2330 kilogram aralığında değişiyor. Yere yakın ön tasarımı, eğimli tavan çizgisi ve incelen yan yüzeyler aerodinamik verimliliği artırırken iX60 havada adeta süzülerek ilerliyor ve 0,26 gibi oldukça rekabetçi bir sürtünme katsayısıyla sınıfının lideri konumunda yer alıyor. Önde iX60, iX30 ve iX90 kardeşleri gibi torun çekici imzasını taşıyan pikselli far tasarımıyla geliyor. Tasarımın mümkün olduğunca temiz kalması adına bir tür ızgara tasarımından burada feragat edilmiş. Orta sınıf SUV, ayırt edilebilir, İsveçli karakterini kaybetmeden sade, aerodinamik çizgilere uyum sağlıyor. Yan görünümde belirgin bir omuz çizgisi ön farların hizasından başlayıp arka stoplara doğru sivrileşerek ilerliyor. Volvo iX60'da görünür kapı kollarından tamamen vazgeçiyor. Bunun yerine B ve C sütunu yakınına cam çerçevelerine yerleştirilmiş küçük kollar dışarı çıkarak kapıların açılmasını sağlıyor. Ancak bunun gelecek yıldan itibaren devreye girecek Çin'in yeni kapı kolu düzenlemeleriyle uyumlu olup olmayacağı şimdilik belirsiz. Tavan da daha iyi bir hava akışı için arkaya doğru alçalıyor. Arka tasarıma dair izleri iS90'ın dünya premierine dair ilk teaser'da zaten görmüştük. Bu nedenle iX60'ın iki parçalı dikey stop lambaları sürpriz değil. Aracın içine baktığımızda Volvo iX30, iX90 ve iS90'da olduğu gibi minimalizm ve modern kontrol mantığını öne çıkarıyor. Volvo iX60'da kendini kanıtlayan sade İskandinav tasarım çizgisine yaslanıyor. Kabinde az sayıda fiziksel kontrolün yer aldığını da belirtelim. Dikkat çeken detay ise model ailesinin kalanında dikey bir kullanım sunan multimedya ekranının yatay forma taşınmış olması. Teaser döneminde de açıklandığı üzere sistem, Google Gemini tabanlı entegre bir gecikmesiz sohbet tabanlı yapay zeka kullanıyor. Dijital kokpitin işlem gücü, gelecekteki güncellemeler ve daha gelişmiş sürüş destek sistemleri için yeterli olacağı belirtilen Nvidia Drive AGX Orin çipinden geliyor. Böylece iX60 zaman içinde daha da yetenekli hale gelecektir. Volvo, ekran kullanımını daha güvenli hale getirmek için yazı tiplerinin okunabilirliği üzerine de emek harcamış. Sürücünün görüş alanında torpidonun üst kısmında ikinci küçük bir ekran daha yer alıyor. Orta konsolun yerleşimi küçük kardeş iX30'u hatırlatıyor. Onun iç mekanına özgü havada duran kol dayama ve altındaki boş alan burada da dikkat çekiyor. Multimedya sisteminin altında ek saklama alanı sağlayan bir tür ikinci torpido gözü seçiliyor. Müzik tutkunları için iX60 28 hoparlörlü premium Bowers Wilkins ses sistemi ile öne çıkıyor. Volvo tarihinde ilk kez 4 ana koltuğun tamamında koltuk başlıklarına entegre hoparlörlerle sunuluyor. iX60 aynı zamanda Dolby Atmos destekli Apple Music'in önceden yüklü olarak sunulduğu ilk Volvo modeli olacak, derin ve etkileyici bir ses deneyimi sağlayacak. Bagaj hacmi 634 litre olarak ölçülüyor ve arka koltuklar yatırıldığında 1647 litre alan elde ediliyor. Ön kaput altında ise motor seçeneğine bağlı olarak şarj kabloları ve benzeri eşyaları saklamak için 85 litreye kadar ek hacim sunuluyor. Pilot Assist Plus ilk kez bu modelde sahneye çıkıyor. Sistemin
saatte 130 km hıza kadar destekli sürüşe imkan tanıması hedefleniyor. Asistan, direksiyon ve şerit değişimini üstlenerek sürücünün gerektiğinde ellerini direksiyondan çekebilmesine olanak veriyor. Aracın teknik özelliklerine geldiğimizde Volvo iX60'ı lansmanda 3 güç seviyesi ile sunuyor ve bu versiyonların tamamı 800 volt altyapı kullanıyor. Giriş seviyesi P6 elektrik versiyonu arkadan itişli düzende 374 beygir güç ve 480 Nm tork üretiyor. 0-100 km hızlanması ise 5.9 saniye sürüyor. Orta seçenek P10, AWD elektrik, 4 tekerlekten çekiş ve 510 beygir güç sistemi ile geliyor. 710 Nm torkla 0-100 km hızlanması sadece 4.6 saniye. iX60 ailesinin zirvesinde ise P12 AWD elektrik yer alıyor. 680 beygir ve 790 Nm neredeyse 2.4 tonluk SUV'yi sıfırdan 100 km hıza 3.9 saniyede taşıyor. Azami hız tüm modellerde Volvo geleneği gereği saatte 180 km ile sınırlandırılıyor. Menzil kaygısı ifadesini günlük dilden silmek isteyen Volvo, 3 versiyonun da zeminine büyük bataryalar yerleştirmenin yanı sıra yüksek şarj gücü de sunuyor. Giriş versiyonu P6, 83 kWh batarya kullanıyor ve 620 km WLTP menzili vaat ediyor. P10, 95 kWh batarya ile 660 km menzile ulaşırken P12'nin 117 kWh boyutundaki bataryası 810 km yol alabiliyor. 8 volt mimari sayesinde hızlı şarj istasyonlarında kısa süreli molalar bile yeterli olacaktır. 4 çeker modeller olan P10 ve P12'de de DC şarj gücü 370 kW'a kadar çıkarken arkadan itişli P6 320 kW seviyesinde kalıyor. Buna göre %10'dan %80'e şarj molası en iyi senaryoda 18 dakikada tamamlanabilecek. Daha somut bir ifadeyle 10 dakikada 340 kilometreye kadar menzil elde etmek mümkün. Gelenek yeniden devreye giriyor. Çünkü Volvo iX30 ile Cross Country rozetini geri getirdikten sonra iX60'ı da sağlam bir görünümle süslüyor. Aslında daha dayanıklı bir station wagon yorumu olarak doğan fikir şimdi zaten çok sağlam olan SUV'leri daha maceracı hale getiriyor. Volvo iX60 Cross Country zaman zaman asfalt dışına çıkan ya da daha rustik görünümü sevenleri hedefliyor. Bu nedenle Cross Country genişletilmiş çamurluklar, siyah kapı çıtaları ve önde arkada fırçalanmış paslanmaz çelik görünümlü koruma plakaları ile geliyor. Teknik tarafta Cross Country havalı süspansiyon sayesinde standart iX60'a kıyasla 20 ila 40 mm daha yükselebiliyor. Volvo Cars güvenlik standardının en ileri halini temsil eden iX60, pazardaki en güvenli otomobillerden biri. Yasal düzenlemelerin ve derecelendirme gerekliliklerinin ötesine geçen bu yaklaşım, HuginCore tarafından desteklenen geniş sensör ağı sayesinde çevreyi sürekli analiz ederek yeni bir güvenlik seviyesi sunuyor. Volvo Cars'ın dünyada seri üretimde bir ilk olan ve ödüllü çoklu adaptif emniyet kemeri, ön koltuklarda daha akıllı ve kişiselleştirilmiş koruma sağlıyor. Borç çeliğiyle güçlendirilmiş güvenlik kafesi ve gelişmiş koruma sistemleri ise yolcular için en üst düzey güvenliği hedefliyor. Volvo iX60'ın P6 ve P10 versiyonlarının satış çıkışı 2026 yazı olarak planlanıyor. En tepedeki P12 ise yılın ilerleyen döneminde gelecek. Başarılı bir XC60 halefi için temel veriler kağıt üzerinde oldukça iddialı görünüyor. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Ali Can Emiroğlu, iX60'ın Türkiye'de satışa sunulmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı. Volvo iX60, elektrifikasyona geçişte tüm kaygıları ortadan kaldırdığımız bir noktaya geldiğimizi gösteriyor. Menzil, şarj hızı, performans, güvenlik ve kullanıcı deneyimi gibi başlıklarda yeni bir standart belirleyen bu model, Volvo'nun insan odaklı inovasyon anlayışının güçlü bir yansıması. Dünya ile eş zamanlı olarak iX60'ı yılın ikinci yarısında Türkiye'de müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Güçlü olduğumuz premium D SUV segmentine tamamen elektrikli yeni iX60 modelimizi sunarak elektrifikasyon hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu modelle birlikte Türkiye'de daha fazla kişinin elektrikli bir otomobil ile tanışacağına ve günlük hayatının doğal bir parçası haline geleceğine inanıyoruz değerlendirmesini yaptı. Volvo Cars CEO'su Hakan Samuelsson, yeni, tamamen elektrikli iX60 menzil, şarj ve performans açısından oyunun kurallarını değiştirirken hem Volvo Cars hem de müşterilerimiz için yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Bu otomobille müşterilerimizin elektrikli otomobile geçiş önündeki kaygılarını ortadan kaldırıyoruz. iX60 aynı zamanda Volvo Cars olarak neler yapabileceğimizin güçlü bir göstergesi. Mega Casting, büyük ölçekli tek döküm, Cell to Body, hücreden gövdeye batarya entegrasyonu ve Core Computing, merkezi bilgi işlem gibi yeni temel teknolojileri bir araya getiren tamamen yeni bir ürün mimarisinin sonucu değerlendirmesini yaptı.
Yeni Volvo iX60 halihazırda Avrupa'da siparişe açılmış durumda. Bahar aylarında İsveç'te üretime girecek modelin P6 ve P10 versiyonları yaz aylarından itibaren teslim edilecek. P12 teslimatları ise daha sonra başlayacak. Fiyatlar 62.990 euro seviyesinden başlıyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.